Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün tam bir davet yemeği tarifim var. Patlıcanlı beyti yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 3 tane patlıcan, 1 kuru soğan, 2 tane yeşil biber, 2 diş de sarımsağımız var. İlk olarak patlıcanlarımızı şöyle kabuğunu hiç soymadan yukarı kısmını, kafasını tamamen keselim, temizleyelim ve yaklaşık yarım santim kadar, pek yarım santimde olmasın, şeritler halinde keserek hazırlayalım. Hemen belirteyim videomun başında ama ilerlerken de püf noktasını kendiniz de göreceksiniz. Ben ince patlıcan bulamadığım için kalın patlıcanla yapıyorum. Ama bulabilirseniz hani ince ince oluyor ya, ince ince uzun, onu tavsiye ederim, işiniz daha kolay olur. Çünkü daha sonra göreceksiniz ben kesmek zorunda kaldım ortadan. Şimdi hepsini yarım santim çapında bu şekilde keselim. O son kalan parçanın alt tarafını kullanmayalım. Ve kesmiş olduğumuz patlıcanlarımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Bir tanesi bitti. 3 tane patlıcandan 2 fırın tepsisi dolu beytimizin patlıcanı çıkıyor sevgili arkadaşlarım. İnce ince yaparsanız da 2 çıkar yine, biraz yakın yakın dizin. Patlıcanlarımızı dizdikten sonra üzerine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Hepsinin üzerine bolca, boş yer kalmayacak şekilde zeytinyağımızı sürelim. Ve önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fanlı fırında 20 dakika kadar pişmeye gönderelim. Bu arada gözünüz fırında olsun. Patlıcanlar katlanabilir olursa yeterli. Biraz sonra göstereceğim. İç harcımız için bir tane kuru soğanımız vardı. Biliyorsunuz ben manuel bir blender tavsiye ediyorum mutfakta her zaman. Elektrikli tavsiye etmiyorum. Çünkü soğanın acı suyunu salıyor. 2 tane sivri biberimizi de içine doğrayalım. Arzu ederseniz bir tane de acı cin biber deniyor değil mi buna? Bir tane de ondan ekleyebilirsiniz. Acı böyle güzel, lezzetli olur. 2 diş de sarımsağımızı ekleyelim. Blenderımızdan bu malzemeleri aynı anda geçirelim. Arzu ederseniz tabii ki tahtada da ince ince kıyabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi geçirdik. Her taraf kapağındaki malzemeyi de hiç boşa götürmüyoruz. Kullanacağımız kıyma miktarı 300 gram kıymamız var. Orta yağlı kıyma tavsiye ediyorum. Ben dana kıyma kullandım. Arzu ederseniz dana ve kuzu karışık kullanabilirsiniz. Soğanlı karışımımızı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı çok hafif tepeli tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu da salçamızı ilave ediyoruz. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekleyip hepsini güzelce elimizde yoğuralım. Yani kaşıkla karıştırmayın. Bayağı elinizde yoğurun. Bakın. Bütün lezzetler birbirine mis gibi geçmiş olsun. Bu arada sevgili arkadaşlarım ben tam 20 dakika fırında pişirdim. Bir kontrol ettim. Yani elimle şöyle bir tuttum, baktım kıvrılıyorsa tamam istediğim gibi olmuştur dedim. Şöyle bir deneyin patlıcanı. Elinizle kıvrılıyorsa, kalkıyorsa tamam, sarılabilir bir kıvamdadır. Yeterli. Şimdi hazırlamış olduğumuz kıymamızdan birer yemek kaşığı kadar bütün patlıcanların üzerine ekleyip daha sonra da kaşığımızın yardımıyla eşit olabildiğince yani yapabildiğimiz kadar her tarafına yayalım. Çok lezzetli bir yemek sevgili arkadaşlarım. İnanın acayip bir kombinasyon. Karnıyarığı seviyorsanız karnıyarıktan bir tık daha lezzetli diyebilirim. Bütün hepsine kıymalarımızı sürdük. Biraz yüzeyini düzelttik. Daha sonra bu şekilde rulo yapalım. Az önce size bir konuya değinmiştim. İnce patlıcan kullanmanız işinizi kolaylaştırır diye. Ben biraz dombili buldum, ince bulamadım. O yüzden de böyle bıçakla ortadan kestim. Ama siz ince patlıcan kullanırsanız hiç kesmenize gerek yok. Direkt sarıp hemen bir şişe geçirebilirsiniz. Kestiğim sarmalarımızı da böyle kesiyorum. O üstte patlıcanlı kıvrım kesik tarafı alta bakacak şekilde tepsiye, fırın tepsisine diziyorum. Hemen diğerini de hazırladım. Bütün tepsiyi yaptım. Bu görmüş olduğunuz bir tepsi. Bu arada ikinci tepsimiz de pişti. Onu da hemen hızlı hızlı gösteriyorum. Önce sardım, sonra ortadan kestim. Sonra da çöp şişe dolayarak bitirdim. Çalışması da çok zevkli, sunumu da çok güzel. Yemek tarifi isteyen arkadaşlarım için hazırladım. Bakar mısınız güzelliğe sevgili arkadaşlarım? Yani Türk mutfağını çok seviyorum ben.
Geleneksel tariflerimizi de çok seviyorum. Üzerinin sosu için 1 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı salça ekleyip onu da şöyle üzerine bütün beytilerin içine böyle temas edecek şekilde dökelim. Patlıcan beytimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190-200 derece fırında yaklaşık bir 30-35 dakika pişmeye gönderelim. Çok güzel görünüyor. Ben hemen sunum için masayı hazırladım. Şöyle güzel bir vişne suyu konsantresine soda döktüm ve beytimiz de fırından çıktı duman üstünde. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu görmüş olduğunuz beyti tam 3 tane patlıcandan çıktı. Ben hepsini kullandım ve servis için ve sunum için hazırladım. Çok güzel görünüyor. Tabağınızda çok şık, tam bir davete yakışır bir yemek. Yanına hatta pirinç pilavı. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberi güzelce kaynatıp gezdirerek servis edelim. Bu çok önemli. Bu tereyağlı toz biber çok yakışıyor. Sarımsaklı yoğurtla da servis ediyorum. Yani anlatıyorum da ben tadını biliyorum ya sevgili arkadaşlarım. Bu arada ben o kadar çekime odaklanmışım ki çöpü çıkarmadan ilk doku testini yapmışım. Sonra çöpü çıkardım ve tekrar size detaylı gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, patlıcan beytimiz böyle top gibi duruyor. Hiç formunu bozmuyor, hiç korkmayın. Böyle tane tane muazzam bir lezzet, şahane bir sunum diyorum. Ben bu arada bu beytileri bitirdim. Çekim bittikten sonra hepsini böyle bir fırın kabına aldım. Çöplerini çıkardım. Hiç dağılmadı, hiç bir şey olmadı. Arzu ederseniz bu şekilde meze olarak veya ara sıcak olarak da servis edebilirsiniz. Bakın çok güzel duruyor. Bugün sizlere çok güzel bir yemek tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.